Merhaba arkadaşlar, örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Daha önceden size yatay şekilde nasıl ilik açılır onu göstermiştim. Çok fazla da ilgi gösterdiniz. Teşekkür ediyorum. Şu anda bu videomda da örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için dikey olarak nasıl ilik açabiliriz? Hemen şöyle kısaca onu göstereyim. Bakın şöyle şu tarafı örgümüzün devamı olarak düşünelim. Burası da kıyısı örgümüzün, artık ne yapıyorsanız. Şöyle kenarda istediğiniz şekilde ortalayın. Kenarını ben lastik yaptım. Diğer yatay gösterdiğimde haroşa örnek üzerinde göstermiştim. Şimdi bakın kıyıya bu şekilde geldiniz. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Üç, 4, 5. Evet, burada 5 ilmekten sonra koydum ben. Koyduğumuz yer şöyle ters kısmına gelsin arkadaşlar. İlmeğin ters kısmına. Şimdi bakın. 5 tane ördüm. Dönüyorum. Birinciyi örmeden alıyorum. Tekrar dönüyorum. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde çevire çevire bu tarafını yükseltiyoruz bakın. Yine bakın birinciyi örmüyorum. İlk ilmekleri bakın şöyle döndüğümüz zaman örmeden alıyoruz. Şu şekilde örmeden alıyoruz. Ters, düz, ters ve düz. Bu kadar büyüklük bana yeter diyorsanız ne yapacağız burada? Şu kenarda bakın 1, 2, 3 tane ilmek var. Bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3 ilmek. Burada şu anda şişimizin üzerine burada kaç sıra gittiysek aslında 6 sıra gittik geldik toplamda ama şuraları örmediğimiz için 3 gözüküyor bakın. 3 tane artırma yapacağız burada şimdi. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde 3 tane artırma yaptım. Şimdi şu tarafı örmeye başlayacağız arkadaşlar. Bakın karşıya geçtim. Şu an böyle. Ters düz lastik kısmını bitiriyoruz. Sonra normal örgümüze geçiyoruz. Şimdi şurada size son kısımda örgünün şurada böyle kıvrılmaması için bakın bunu düz ördüm. Normal ördüm örgü. Ama kıvrılmaması için de şimdi bitiyor. Vereceğim hemen. Ve kıvrılmadığında göreceksiniz aşağıdaki gibi. Şimdi geldik sona. Sona geldiğiniz zaman şu 2 ilmeği böyle bırakın. Diğer şişinize bu 2 ilmeği örmeden böyle geçirin. Dönün sonra. Bakın bu şekilde. Önce birini, sonra diğerini örün. Şimdi ilik kısmına kadar normal örgümüzü örelim. Bakın arkadaşlar şurada özellikle püf noktası burası. Şurada 3 tane artırma yapmıştık hatırlarsanız. Son kısma geldiğimiz zaman en sondaki ilmekle şurada artırdığımızın bir tanesini beraber alacağız. Şöyle şu şekilde bakın birlikte aldım. Buradan geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Birinciyi yine örmeden alalım her zaman. Sonra normal yine örgümüzü sonuna kadar örelim. Sonda kıyıda 2 ilmek bırakmayı yine unutmayalım. Bakın sona geldiğimiz zaman şu 2 ilmeği bırakıyoruz. Diğer şişimize şöyle alıyoruz.
şöyle önce bunu, sonra da bunu örüyoruz. Kıyıda yapacağımız tek şey bu. Bakın yine buraya geldik. Buraya geldiğimizde şöyle yavaşça tekrar göstereyim. Bunu aldım. Bakın son ilmeğe geldiğimizde. Sonra şurayı şu şekilde alın. Şöyle ipi kaçırmadan şöyle. Bakın, tekrar göstereyim. Şunu aldık. Şunu da bakın. Şöyle yapın. Kaçırmadan ördüm. Bir tane kaldı dikkat ederseniz. Geri döndüm. Yine bunu birinciyi örmeden alıyoruz. Normal örgümüze devam ediyoruz. Tekrar gidip gelelim. Evet, son tarafta 2 ilmeği diğer şişimize alıyoruz. Ve burada örüyoruz. Bakın arkadaşlar. Burası kıvrılırken burası düzelmeye başladı. Eğer bu şekilde kıyı yaparsanız böyle bu alt taraftaki gibi kıvrılmaz. Bakın. Düzgün bir kıyı elde edersiniz. Şimdi bakın son ilmek. Yine buna taktım. Sondakinde bakın şöyle yaptım ve aldım. Gördünüz mü? Şimdi bu en sondaki ilmek bittiği zaman karşıya geçiyorum. Ters, düz, ters, düz, ters şeklinde. Bakın iliğimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi normal ne kadar örüyorsanız arada 5-10 sıra artık aralıkları, düğmenin aralıkları ne kadarsa o kadar normal örgünüzü örersiniz. Ondan sonra tekrar aynı gösterdiğim şekilde ilik koyarsınız arkadaşlar. Evet. Şöyle. Eğer mesela bu küçük gelirse şurada ilk gidiş dönüş yaptığınızda bir sıra daha gidip gelirsiniz. Biraz daha büyük. O zaman mesela şu kenardaki ilmek 3 değil de 4 ise araya da bu tarafa geçerken şişin üzerine 3 değil 4 tane ip sararsınız. Yani artırma yaparsınız. Bakın gösterdiğim şekilde yaparsanız bu şekilde gayet güzel ilikleri açarsınız arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.